Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında iki şişle örülen çorap patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir çorap oldu. Ayakta da çok güzel duruyor. İnanın örmesi de çok kolay. Bir günde bir çift örebilirsiniz. Hem çocuklarınıza hem kendinize hem eşlerinize bay bayan uygundur bu patik modelimiz. Böyle renklerini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben böyle mavi ve krem renk kullandım. Dilerseniz tek renkli de yapabilirsiniz. Dilerseniz birçok renkte kullanabilirsiniz. Renk geçişlerini de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu lastik kısmını daha da uzun örüp böyle ikiye de katlayabilirsiniz. Ben böyle kısa yaptım. Lastik örgü uzunluğu sizin istediğinize bağlı. Bakın böyle tabanlı bir çorap patik. Şöyle alt tarafta bir dikişimiz var. Bir de şu tarafta. Böyle çok güzel bir çorap patik oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Çok kullanışlı. Ayakta da çok güzel duruyor. Böyle manken ayakta durduğundan çok daha güzel duruyor ayağa giyildiğinde. Böyle ayağı kavruyor. Böyle sıcacık kullanabilirsiniz. Örülmüş bitmiş hali bakın bu şekilde. Patiğimiz bu arada 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için hep aynı sayıyla başlayın. Sadece sıra sayılarında eksiltme artma yapın. Bakın böyle bir kere de başlayıp örüp bitiriyoruz. Sonra da şöyle ikiye katlayıp şöyle diktiğimizde patik çorabımız böyle bakın zaten çorap şeklini almış oluyor. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemelerimiz iki renk patiklik ip kullandım. Böyle bir tane mavi, bir tane krem renk. 3 milimetre böyle şişlerim var. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Çorap patiğimizin. Öncelikle krem rengimle başlayacağım. Bu arada istediğiniz renk geçişlerini yapabilirsiniz. Tek renk de örebilirsiniz. Öncelikle şöyle atacağım ilmek miktarında ipimi bıraktım. Böyle ipi boynuma atarak örüyorum. Onu başlamadan söyleyeyim. Sizler nasıl örüyorsanız, nasıl örgüye başlıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Önemli olan nasıl örüldüğü, ilmek sayıları, şekli. Bakın böyle ilmeklerimizi böyle atalım. Toplam 52 tane ilmeğimiz olacak. Evet bakın böyle toplam 52 tane ilmeğimi şişime atmış oldum. Tüm ayak numaraları için 52 ilmek yeterlidir. Şimdi buradan şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum her zaman. Bir diğerini ters olarak ördüm. Bir diğerini şöyle ilmeğimi gevşeteyim. Düz olarak örüyorum. İlk sırayı örerken biraz zorlanabilirsiniz. Bir sonrakini ters örüyorum. Bir sonrakini şöyle düz ördüm. Bir ters, bir düz örüyorum. İlk sırada ilmekler biraz sıkı olabiliyor. Bir ters, bir ters, bir düz olarak sırayı tamamlayalım. Evet, en son bir düz ördüm. Sonra en son ilmeği de düz olarak ördüm. Her zaman son ilmeği düz, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da yine ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Görünen ilmeğim ters, ters örüyorum. Bakın diğer ilmeğim düz görünüyor. Onu düz ördüm. Ters görüneni ters, düz görüneni düz. Tersi ters, düz görüneni düz. Yine burada örgünün ön yüzünde de bir ters bir düz lastik örgüyü uyguluyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Önde ve arkada ilmekleri göründüğü gibi örelim. Evet bakın böyle belli bir miktar ördüm ben. Bu uzunluk sizin isteğinize kalmış. Yani tek renkte örebilirsiniz. Şöyle sayalım yine. Bakın şöyle şu kısımları sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sıra örmüşüm. Şimdi şöyle örgünün arka yüzündeyim. Burada mavi rengimi şöyle bağlayacağım. Aralarda böyle lastik örgü örerken renk geçişleri yaptım ben. Sizler dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. İstediğiniz şekilde
sırasını ayarlayabilirsiniz de. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Şimdi örgünün arka yüzünde renk geçişlerini yapıyorum ben. İki rengi de böyle koparmadan ilerledim. Şöyle renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Sonra yine lastik örgümü örmeye devam ediyorum. İlmekleri göründüğü şekilde tersleri ters, bakın düzleri düz. Tersi ters, düz ilmeği düz. Böyle örelim. Evet, bakın arka sırayı ördüm mavi rengimle. Sonra ön tarafa geçtim. Yine ön tarafta da mavi rengimle ördükten sonra şimdi krem rengime geçeceğim. Örgünün şu an yine arka yüzündeyim. Böyle renk geçişleri yaparak ilerledim ben. Böyle istediğiniz uzunlukta bu lastik örgü kısmını örebilirsiniz. İsterseniz daha fazla örüp ikiye de katlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde benim lastik örgümün sıralarını sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıra örmüşüm ben. Siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi ben sıralarımı tamamlayacağım. Aralarda yine böyle mavi rengimle renk geçişlerim var. Sonrasını yine birlikte yapalım. Evet, bakın lastik örgü kısmını tamamladım ben. Bu lastik örgüyü istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Mavi rengimi artık koparttım. Onunla patiğimizin şu kısmına kadar artık örmeyeceğiz. O yüzden burada koparttım. Sonra tekrar bağlarız. Şimdi krem rengimle örgünün arka yüzündeyim. Artık tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Lastik örgüyü bıraktım artık. Şimdi böyle ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi burada da yine ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yani artık haroşa örgümüzü örmeye başladık. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturduk. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Ben haroşayı bu şekilde örüyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örerek oluşturuyorum haroşa örgüyü. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırası örmüşüm. Şimdi 10 diş haroşa sırası örelim. Sonrasında topuk kısımlarının yapımına geçeceğiz. Evet, lastik örgüden sonra 10 diş haroşa sırasını krem rengimle tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgünün ön yüzünden sayıyoruz. Şimdi arka yüzüne geçtiğimde krem rengimi bakın böyle kestim ben. Sonrasında mavi rengimi bağladım krem rengime. Bundan sonra mavi rengimle devam edeceğim. Şu patiğimizin, bakın çorap patiğimizin topuk kısmını yapacağız. Şu kısmını yapacağız birlikte şimdi. Örgünün arka yüzünden mavi rengimize geçiş yapıyoruz. Şöyle renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yine haroşa örgümüzü oluşturuyoruz. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Bakın böyle mavi rengimize geçtik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. 13 tane ilmeğimi ördüm. Geri kalan ilmeklerimi örmeden bakın geriye döndüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi tekrar ördüm. Bakın şuradan ayrım yeri zaten. Ve örgünün tekrar ön yüzüne geçtim. Bu 13 ilmeğimi böyle git gel yaparak
10 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Sadece 13 ilmeğimizi öreceğiz. Geri kalan ilmekleri örmeden hep geri döneceğiz. Evet, bakın şimdi sıralarımızı sayalım. Bakın şöyle ördüm gittim. Hep 13 tane ilmeğimi ördüm. Bu taraftaki ilmeklerimi hiç örmedim. Şöyle bakalım, sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diş haroşa sırası ördük. Sadece mavi rengimizle. Şimdi 10.'yu örerken ilmeklerimizi böyle keseceğiz. Yani örgümüzü bitireceğiz. Bakın 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters örüp ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle hem 10. sıramızı örüyoruz hem de ilmeklerimizi böyle kapatıyoruz. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uyguluyorum. Sırasıyla tek tek. Evet, son bir ilmeğim kalana kadar aynı işlemi yaptım. Bakın bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi kenardan, şu kenardan ilmek çıkartacağız. Bunu ister şişinizle ister tığınızla yapabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi şu tam şu aradan delik oluşmasın diye bir ilmek alıyorum. Sonra şöyle şu kenarlardaki, bakın şu tek ilmeği alıyorum. Bakın şöyle şu kenarlarda ki şu tek ilmekleri alıyorum. Şöyle aldım. Kaç tane oldular? 2, 4, 6, 8, 9. Bu şişimdekiyle böyle 10 tane ilmeğim alınmış oldu. Yani 9 ilmeğimi aldım. Bir tane de şişimdeydi. 10 oldu. Şimdi öreceğim. Bakın böyle ilmeklerimi örüyorum. 9 ilmek kenardan çıkardım. Bir ilmek de şişimdeydi. 13 ilmekle başlamıştık. 10 ilmekle devam ediyoruz. Yani 13 ilmeğimiz eksildi. Evet, bakın şimdi şöyle göstereyim. Böyle daha net anlaşılacak. Bakın böyle. Kenardan 9 ilmek çıkardım. Bir ilmek de şişimdeydi. 10 tane ilmeği tamamlamış oldum. Burada 13 ilmeğimi kesmiştim. 3 ilmek eksilmiş oldu ilmeklerimden. Şimdi böyle sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın böyle bir diş haroşa sırası örüldü. Ve bakın şuradaki topuk kısmını tamamladık. Sıra şimdi burada. Buradaki ilmeklerime de yine aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi tamamını örmüştüm. Şöyle örgünün arka yüzündeyken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 ilmeğimi ördüm ve geriye döndüm. Yine böyle örüyorum. Birinci sırayı örmüştük. Şu an ikinci sıramızı örüyoruz. Bakın. 1, 2. Böyle örelim. Şimdi bu tarafta da yine bu 13 ilmeğimle devam edeceğim. 13 ilmeğimi öreceğim, geri döneceğim. Öreceğim, geri döneceğim. Böyle yine 10 diş haroşa sırası olana kadar örelim bu tarafı. Bu taraftaki ilmeklerimizi örmeyeceğiz. Sadece 13 ilmeğimizle işlem yapacağız. Evet, bakın bu tarafı da tamamladım ben sıralarıma. Bu sefer 10 diş haroşa sırası ördüm. Çünkü 10.'yu örerken böyle ilmeklerimizi kapatsaydık tek ilmeğimiz bu tarafta kalacaktı. Bizim tek ilmeğimizin şu tarafta kalması gerekiyor. Çünkü bu taraftan böyle ilmek alarak devam edeceğiz.
Şimdi toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırası ördüm ben. Şöyle örgümü çevirdiğimde arka yüzünde ilmeklerimi böyle kapatacağım ki tek ilmeğim burada kalsın. Ve şuradan ilmeklerimi alarak devam edeyim. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. Yine aynı şekilde 2 ilmeği birlikte ters örüp ilmeği diğer şişe alacağım. 2 ilmeği böyle birlikte ters örüp ilmeği diğer şişe alacağım. Aynı işlemi yapıyorum. Yine tek ilmeğim kalana kadar. Böyle. Şimdi tek ilmeğim kaldı bakın. Yine aynı şekilde böyle kenardan ilmeklerimi alacağım. Öncelikle şu kısımdan delik oluşması için buradan alıyorum. Bu sefer şöyle iç taraftaki ilmeklerimi alacağım. Şöyle bakın. Çünkü örgünün ters tarafındayız. Şöyle alalım ilmeklerimizi. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Buradan 9 ilmeğimi aldım. Bir tane de şişimde vardı. 10 ilmeğim var. 3 ilmek daha eksilttim. Şöyle ilmeklerimi ters çevirip öreceğim. Şöyle ilmeklerimizi örerek ilerleyelim. Böyle tüm ilmekleri örelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi bir diş haroşa sırası öreceğiz. Şimdi örgünün ön yüzünde de böyle mavi rengimizle örelim. Arka yüzünde krem rengimize geçeceğiz artık. Böyle sıra sonuna kadar örelim tüm ilmekleri. Artık iki topuk kısmını da oluşturduk. Bakın burayı da oluşturduk. Kalan ilmeklerimize 3 ilmek buradan eksilmişti. 3 ilmek de bu taraftan eksildi. 52 tane ilmeğimizden 6 ilmek eksilmiş oldu. Bakın böyle geriye 46 tane ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Şöyle sırayı tamamlayalım. Evet, bakın tüm ilmeklerimi ördüm. Şöyle şu orta kısımda 2 diş haroşa sırası oldu mavi renkli. Şimdi örgünün arka yüzünde krem rengimi bağlayacağım. Şöyle. Sonrasında mavi rengimizi tekrar burada kesebiliriz. Şimdi krem rengimizle örmeye devam edeceğiz. Krem rengimizle tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ve örgünün ön yüzüne geçtiğimizde bakın şu haroşa kısımlarını öreceğiz. Toplam 46 ilmeğimle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 diş haroşa sırası öreceğim krem rengimle. 46 ilmeğimle hiç eksiltme, artma yapmadan toplam 22 diş haroşa sırası örmeye devam edelim. Evet, bakın şimdi krem rengimle 22 diş haroşa sırasını ördüm. Sonra krem rengimi artık koparttım ve mavi rengime geçtim. Mavi rengimle de yine 5 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi artık burada örgümüzü bitireceğiz. Bu kısımda. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp ilmeklerimizi eksilteceğiz. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bakın örgünün şu an ön yüzündeyim. Böyle 2 ters örüyorum. 2 ilmeği alıp ters örüyorum. 2 ilmeği alıp ters örüyorum. 2 ilmeği birden alıp ters örüyorum. Böyle ilmekleri 2 alarak böyle ters örerek ilerliyorum. Böyle tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. En son bir ilmeğim kaldı. Onu da düz örüyorum. Şimdi bakın böyle ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Şöyle göstereyim sizlere. Kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 46 ilmeğim vardı.
24 ilmeğim kaldı. Şimdi şöyle örgünün arka yüzünde ilmekleri tek tek örelim hepsini. Örgünün ön yüzüne geçelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Yine ilmeklerimi 2 2 böyle alarak ters öre öre gidiyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Böyle ilmekleri 2 2 ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramı tamamladım. Elimde kalan ilmeklerim 2 4 6 8 10 12 13 2 4 6 8 10 12 13 13 ilmeğim elimde kaldı. Bakın böyle. Şimdi tekrar örgünün arka yüzünde ilmeklerimin hepsini tek tek ters olarak örelim ve ön yüzüne geçelim. Örgümün şu an ön yüzündeyim. Şimdi kalan ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. 2 ilmeği birlikte ters örüp ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle tek ilmek kalana kadar aynı işlemi uyguluyorum. İlmeklerimi eksilterek böyle örgümü bitirmiş olacağım artık. Evet, son ilmeğim kalana kadar geldim. En son ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir iki defa ters olarak örelim. İpimizi biraz uzun keselim. Şöyle. Şu mavi kısmı dikmek için kullanacağız. İpimizi biraz böyle uzun keselim. Şimdi çorap patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Evet, patiğimizi bakın dikmeye başlamadan önce şuralardaki iplerimiz vardı, arka kısımlarda böyle kopararak renk geçişi yaptığımız. Önce onları böyle gizleyelim. Sonra uçlarını keselim. Böyle ip kalmasın böyle patiğimizin arka kısmında. Yani temiz dursun. Bakın böyle. Şimdi iğneme de ipimi geçirdim. Burada uzun kesmiştik. Şöyle tersini çeviriyorum. Bakın şu kısmı. Parmak uç kısmı şurası. Şöyle şuradan şu tarafa doğru gelelim. Burada hiçbir büzme işlemi yapmıyoruz. Sadece dikiyoruz. Bakın böyle karşılıklı dikelim. Ve ilmeklerin tek kanatlarına batıyorum ben. Daha yumuşacık bir dikiş oluyor. Örgü gibi oluyor. Yani hiç ayağın altında hissedilmiyor. Tek kanat dediğim bakın şöyle değil. Böyle değil. Bakın bir buradan, bir buradan. Tekrar göstereyim. Bakın. Bir bu taraftan. Şu dıştakini almıyorum. Hep iç taraftaki tek ilmekleri bir bu taraftan. Böyle. Bir buradan, bir buradan. Bu mavi renkli kısmı mavi rengimle diktim. Krem renkli kısmı krem rengimle diktim. Şimdi burada ipimi şöyle düğümleyip keseceğim. Krem rengimle dikmeye başlayacağım. Şöyle bir kez düğümledim. Tekrar şöyle ilmeklerin içinden geçiriyorum. Sonrasında makasımızla keselim. Şimdi tamamladık. Şimdi krem renkli kısmı krem rengimle, mavi renkli kısımları mavi rengimle diktim ben. Şu kısmını da sadece krem rengimle diktim. Bu şekilde iğnemize iplerimizi geçirelim. Böyle şöyle şuradan krem rengi dikeceğiz. Sonra mavi rengi geçip mavi renkli kısmı, sonra krem renkle tekrar böyle devam edeceğiz. Bu kısımların dikimini bitirelim. Patik çorabımız giyime hazır hale gelecek. Evet, patik çorabımın dikimini bitirdim. Şöyle düz tarafını çevireceğim artık. Bakın parmak ucu kısmı şöyle yumuşacık, hiçbir toparlanma yok. Büzme işlemi yapmadık. Burası topuk kısmı. Topuklu bir çorap patik. Şöyle. Bakın duruşu da bu şekilde. Şimdi manken ayağımıza da giydirelim, diğer ayağımıza.
Şöyle giymesi çok kolay, çok rahat. Haroşa örgüden de oluştuğu için istediğiniz kadar da esneyebiliyor. Şöyle bakın. Şu lastik kısmı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bakın şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Ayakta çok güzel duruyor. Bakın böyle. Diğer çorap patiğimiz de burada. Şöyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Beğeni, yorum ve görüşlerinizi bekliyorum çorap patiğimiz için. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum.